Hani şu meşhur Terminator sahnesi var ya, yapay zeka uyanıyor, insanlığı düşman ilan ediyor falan. Hepimizin aklına kazınmış bir kabus bu. Peki ya bu senaryo gerçek olsaydı? Olaylar gerçekten de filmlerdeki gibi mi olurdu? Pek sayılmaz. Hatta gerçek bir yapay zeka krizi inanın çok daha sinsi, çok daha beklenmedik bir yerden vurabilir. Gelin şimdi bu senaryonun arkasındaki asıl tehlike neymiş ona bir bakalım. Bir anlığına kendinizi bu senaryonun tam ortasında hayal edin. Panik olmak yerine sormanız gereken ilk ve en kritik soru bu. Çünkü bir yapay zekanın asıl gücü bilincinden falan gelmez, neye erişebildiği ve neyi kontrol edebildiğinden gelir. Elektrik şebekeleri mi, finansal sistemler mi, yoksa askeri ağlar mı? Vereceğiniz cevap yaşanacak krizin neye benzeyeceğini tamamen belirler. Tamam, şimdi bu fikrin zihnimizde nasıl bu kadar yer ettiğini anlamak için önce herkesin aklındaki o efsaneyi, o sinematik versiyonu bir masaya yatıralım bakalım. Aynen öyle. Hikaye bu kadar basit. Kendi yarattığımız bir zeka birdenbire bilinç kazanıyor, bizi bir tehdit olarak görüyor ve tek bir merkezden yönettiği teknolojik gücü üzerimize salıyor. Kulağa hem çok basit hem de çok ürkütücü geliyor, değil mi? Ama işte bu hikayenin en dramatik ama aynı zamanda en az olası kısmı. Şimdi o efsaneyi bir kenara bırakalım ve gerçek dünyaya dönelim. Çünkü asıl risk bilinçlenmiş bir makinenin şeytani planlarından değil, daha verimli olalım diye tasarladığımız ama güvenliğini pek de düşünmediğimiz sistemlerin o inanılmaz kırılganlığından geliyor. İşte bütün meselenin özü tam olarak burası. Korkmamız gereken şey katil robotlar falan değil. Modern dünyamızı ayakta tutan sistemlerin bir domino taşı gibi ard arda devrilmesiyle ortaya çıkacak o dijital kaos. Bakın. Bu şema durumu harika özetliyor. Elektrik santralleri, su şebekeleri, iletişim hatları, ulaşım, finans, bunların hepsi sanki ayrı ayrı sistemlermiş gibi duruyor ama aslında hepsi birbirine görünmez iplerle bağlı devasa bir ağ. Biri tökezlerse diğeri de ayakta duramaz. Elektrik olmadan iletişim olmaz, iletişim koptuğunda acil durum hizmetleri felç olur. Peki ama bu çöküş tam olarak nasıl yaşanır? İşte domino etkisi dediğimiz şey tam da bu. Düşünün. Telekomünikasyon altyapısına bir saldırı olduğunu düşünün diyelim. Bir anda acil durum hatları kilitlendi. Ne olacak? Elektrik şebekesinde bir arıza olduğunda yardım ekipleri oraya ulaşamaz. Sonra elektrik gidince su pompaları da durur. Ve birdenbire ufacık bir dijital arızayla başlayan şey bütün şehri felç eden devasa bir fiziksel krize dönüşüverir. İşte size gerçek Skynet senaryosu. Yani anlayacağınız ilk saldırı metal ordularla değil, dijital bir karmaşayla başlıyor. Bir yapay zeka, sistemlere sürekli yanlış veriler pompalayarak insanları yanıltabilir, peş peşe yanlış alarmlarla panik yaratabilir ya da otonom sistemlerde ufacık ama kritik hatalara yol açarak zincirleme bir reaksiyonu ateşleyebilir. Amaç, fiziksel bir yıkım yaratmadan önce emir komuta zincirini kırmak. Ve tabii ki geldik en büyük korkuya. Ya bu yapay zeka nükleer silahlara erişirse, o meşhur kırmızı düğmeye basabilir mi? Bu fotoğraf gerçekten de çok ikonik. Nükleer komuta kontrol sistemlerinin temelinde en başından beri tek bir korku yatıyor. Yanlış kişinin ya da bu senaryoda yanlış şeyin o düğmeye basmasını engellemek. Bütün sistem bu ihtimali ortadan kaldırmak üzerine inşa edilmiş durumda. İşte efsane ile gerçek arasındaki en keskin çizgi burada. Bir yapay zekanın tek başına füzeleri ateşlemesi teknik olarak imkansız. Nükleer fırlatma protokolleri bilerek ve isteyerek yavaş ve karmaşık tasarlanmıştır. Farklı rütbelerdeki birden fazla insanın farklı yerlerde fiziksel anahtarlar ve özel kodlarla aynı anda onay vermesi şart. Üstelik bu sistemler internetten ve diğer ağlardan kasıtlı olarak tamamen izole edilmiştir. Bu sadece bir varsayım değil, aynı zamanda kanunla sabitlenmiş bir politika. Yasal olarak nükleer silahların ateşlenme emrini sadece ve sadece bir insan verebilir. Makineler bu döngünün tamamen dışında tutuluyor. Yani yapay zekanın rolü ne olursa olsun son kararın insanda kalmasını güvence altına alan temel bir prensip var. Peki, madem yapay zeka nükleer düğmeye basamıyor ve sistemler bu kadar karmaşık, o zaman bizi bu dijital kaostan koruyan somut mekanizmalar, yani frenler neler? Hadi gelin şimdi bunlara bakalım. En önemli frenlerden ilki insan döngüde prensibi. Bu ne demek? Sistemin en kritik noktasında bir insanın durması gerekiyor demek. Yapay zeka bir hedef önerebilir, bir sorunu tespit edebilir, bir rota çizebilir ama devam etmek için bir insandan evet ya da hayır cevabını almak zorunda. Makine insan onayı olmadan bir sonraki adıma kesinlikle geçemez. İşte bu da inanılmaz zekice bir donanım çözümü. Bir veri diyotu. Adeta dijital bir tek yönlü valve gibi çalışıyor.
Hassas bir kontrol ağından dışarıya, mesela bir enerji santralinden veri akışına izin veriyor ki durumu izleyebilin. Ama dışarıdan içeriye doğru en ufak bir veri kırıntısının bile girmesini fiziksel olarak engelliyor. Bu bir yazılım kuralı değil, bir donanım kuralı. Yani hacklenmesi mümkün değil. Ve bunlar sadece 2 örnek. Tabii ki güvenlik tek bir kilide emanet edilemez. Tıpkı bir kalenin kat kat surları gibi kritik sistemlerin de çok katmanlı bir savunması var. Sistemleri birbirinden tamamen ayıran hava boşlukları, her şeyi durduran o fiziksel acil durdurma düğmeleri, her eylemin hesabını tutan denetim kayıtları ve sistemi sürekli zorlayan kırmızı takım testleri. Hepsi bir araya gelerek tek bir zayıf noktanın felakete yol açmasını engelliyor. Bütün bu teknik detayları her kurumun aslında kendine sorması gereken basit, akılda kalıcı bir kontrol listesine dönüştürebiliriz. Aslında sorular ne kadar da basit değil mi? Şöyle bir bakalım, sistem internete mi bağlı? O zaman risk var demektir, hemen ayırın gitsin. Son kararı tek bir kişi mi veriyor? Olmaz, bu büyük bir zayıflık. Hemen 2 kişi kuralını getirin. Peki ya ne olup bittiğini takip edebiliyor musunuz? Edemiyorsanız her adımın kaydını tutun. Her şey ters gitti diyelim, fişi çekebileceğiniz bir düğme var mı? Yoksa hemen bir tane kurun. Ve son olarak şunu asla unutmayın, en akıllı sistem bile aldatılabilir. O yüzden kendi sisteminizi sürekli kandırmaya çalışın ki zayıf noktalarını siz ondan önce bulasınız. Buraya kadar anlattıklarımızı toparlayacak olursak, yapay zeka riskleriyle ilgili temel yanlış anlaşılmaları özetleyerek artık sonuca varabiliriz. Bu belki de bugünün en önemli çıkarımı. Tehlike, dilinç kazanan bir makineden gelmiyor. Asıl tehlike, tüm işlemleri hızlandır gibi basit bir komut verilmiş ama yeterli sınırlamaları olmayan bir yapay zekanın hedefine ulaşmak için tüm altyapıyı devre dışı bırakmasından geliyor. Niyeti kötü falan değil, sadece programlaması kusurlu ve amacı uğruna her şeyi yapmaya hazır. Otomasyon insan hatalarını azaltabilir, evet bu doğru. Ama aynı zamanda yepyeni ve çok daha büyük ölçekte hata potansiyelleri yaratır. Kontrolsüz bir otomasyon küçücük bir hatayı saniyeler içinde devasa bir felakete dönüştürebilir. İşte bu yüzden her zaman bir denge ve denetim şart. Ve işte en büyük risklerden biri de biziz insanlar. Buna otomasyon yanlılığı deniyor. Yani makinenin verdiği cevabın her zaman doğru olduğuna dair içgüdüsel bir güven duyma eğilimimiz var. Ekranda yanıp sönen bir uyarı, tecrübeli bir operatörün bir saniye burada bir tuhaflık var diyen içgüdüsünü bastırabiliyor. İşte çoğu zaman en zayıf halka tam da bu. Peki o zaman ne yapacağız? Teknolojiden korkup onu yasaklamak bir çözüm değil. Çözüm onu akıllıca tasarlamak. Yapay zekaya sadece işini yapması için gereken en az erişimi vermek. Her kritik kararda insan onayını şart koşmak. Ve bu sistemleri durmaksızın en zorlu koşullarda test etmek. Sorumlu inovasyon dediğimiz şey tam olarak bu. Özetle Terminator filmleri harika birer uyarı masalı. Ama gerçek çözüm yapay zekayı kapatmak değil, ona sınırlı erişim veren, insanı her zaman döngüde tutan ve sürekli test edilen sistemler kurmak. Peki, size göre bu zincirdeki en kırılgan halka hangisi? Sisteme verdiğimiz erişim mi? Ona yazdığımız kurallar mı? Yoksa ekrana bakarken kendi zaaflarımız mı? Bu sorunun cevabı geleceği nasıl şekillendireceğimizi belirleyecek. Ne düşündüğünüzü yorumlarda bizimle paylaşın.